Evet arkadaşlar, bugün elimde bu gördüğünüz kartları çalışacağız arkadaşlar. Çok minnoş. Şu şekilde. Bakın içinde şöyle bir inceleyelim. Bir göz burada. 2 adet gözü de burada var. Şurada da bir anahtarlık, askılık aparatımız var. Ve bu şekilde günlük kullanımda da hemen elimize alabileceğimiz kolay, pratik bir ürün arkadaşlar. Hiç örgü bilmeyenlerin bile bence yapabileceği bir model bu. Ben de hiç örgü bilmeyen arkadaşlarım için sıfırdan baştan anlattım. Umarım faydalı olur. Hadi yapım videosuna geçelim o zaman. Arkadaşlar, örgümün bakın üste doğru uzayan kısmı var. Bu üste doğru uzanan kısmını yapmadan önce ben burayı hazırladım ama size daha açık renk bir iple başlangıcını göstereceğim. Zaten örnek sık iğneden oluşuyor. Şöyle öncelikle bilgi verelim. Benim ipim şöyle simli bir makrame 2 milim kalınlığında. Siz herhangi bir ipten de yapabilirsiniz. Ben bununla kattık daha güzel olur diye. Elimde de böyle bir güzel ip vardı. Bunu değerlendirmek istedim. Tığım da 3,5 milim arkadaşlar. Şimdi şöyle uzunluk vereceğim ama tabi zinciri sayısını size söyleyeceğim. Bakın şöyle ölçüyorum. Bu 33,5 santim arkadaşlar. Şimdi bunu elde etmek için ben şu şekilde gene aynı milim ölçüde beyaz renk bir makrame ipim var. Bununla göstereceğim size. Şimdi 64 tane zincir çekeceğiz arkadaşlar. Şu şekilde ilk önce bakın bu kilit zincirimiz. Bunu saymıyoruz. Bunun üzerine elimizi normal işlediğimiz ayardan biraz gevşek bırakacak şekilde. Çünkü başlangıcı yapacağız. Çok elinizi sıkarsanız kasma yapar. 64 tane şöyle bakın sık olmayacak şekilde zincir çekiyoruz. Şimdi bu zincirleri tamamlayınca tekrar görüşelim. Arkadaşlar bakın 64 adet zincir çektim ben. Burada şu şekilde yapıyoruz. Burada püf noktasını vereyim. Bunu istediğiniz ölçüye göre ayarlayabilirsiniz. Püf noktasını yani buradaki önemli detayı öğrendikten sonra kendinize göre sayılarınızı kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben burada 64 adet yapmamın sebebi bir tanesi zaten kenar ilmek. Normalde buraya 63 tane sık iğne yapacağız. 63'ü de 3'e bölüyoruz arkadaşlar. Yani 21 21 21 şeklinde olacak şekilde eşit şekilde ayrılması için. Yani ben bunu kartlık olarak yaptığım için bakın şu şekilde. Hani bunu kapattığınızda şu şekilde bakın. Böyle yani 3 eşit parçaya ayrılması gerekiyor yaptığınız sayının. Yani burada sayının aslında çok önemi yok. Önemi olan ne kadar istediğiniz boyutta ama 3'e bölünebilecek sayılar yapmanız. Evet arkadaşlar, dediğim gibi burada önemli olan sayımızın 3'e bölünüyor olması eşit şekilde. Benim de 64 adet zincir çekiyoruz ama 63 adet sık iğne yapacağız. Bunu da şimdi göstereceğim. Burada dediğim gibi 21 21 21 olmak üzere şöyle 3 parçaya ayrılması gerekiyor. Burada şimdi şu dönüşü gösterdikten sonra arkadaşlar zaten işlemimiz sık iğneden oluşuyor. Hiçbir örnek yok. Basit hiç örnek hani hiç desen yapamıyorum diyenler için daha çok benim çekmek istedim bu videoyu. Hem basit ve kolay, herkesin yapabileceği bir şey. Şimdi 64 tane zincir çektik. Burada öndeki gelen ilk bakın zincirin içine batıyoruz ve sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bütün zincirlerimizin içine batıp sık iğnemizi yapıyoruz. Dediğim gibi istediğiniz ip çeşidiyle yapabilirsiniz. Ölçüde istediğiniz ölçüde yapabilirsiniz. Sadece bu sayıları ayarlamada dikkat edeceğiniz nokta bu. Geri kalan istediğiniz iple çalışabilirsiniz. Şimdi ben bütün zincirimin sonuna kadar sık iğne yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, bakın burada sonuncu sık iğnemi de yaptım. Şu şekilde. Dediğim gibi zaten bu başlangıcı gösterme amaçlı bunu yapıyorum. Sonra buradan bu parçadan devam edeceğiz. Şimdi köşe dönüşleri nasıl yapıyorum? Bakın. En sonuncu sık iğnemizi yaptıktan sonra bir adet sık iğne zincir çekiyorum. Döndürüyorum ve bakın burada ilk gelen boşluğa batmıyorum. Ben yandakine batıyorum. Bu şekilde kenarları daha düzgün oluyor. Yani ben bu şekilde yapıyorum.
Ve yandan devam ediyorum arkadaşlar. Aynı şekilde sıra sonuna kadar sık iğnelerin üzerlerine sık iğne yapıyorum. Hiçbir desen yok. Dediğim gibi örgüye yeni başlayan arkadaşlar da bunu kolaylıkla yapabilir. Ve hem kendi ihtiyacım olan bir parçaydı bu kartlık. Veyahut da böyle yanınızda kağıt para mesela taşımak için, kartlarınızı taşımak için güzel bir parça olacağını düşünüyorum. Ben kendime yaparken size de videosunu çekmek istedim. Dediğim gibi şimdi bütün sık iğnelerimizin üzerine bir adet sık iğne yaparak karşıya kadar geliyoruz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, burada son 2 adet sık iğnem kaldı. Onu beraber yapalım. Şimdi bunu da yaptım. Şurada bakın. Şuradaki sık iğneyi de kenar ilmeklerimiz güzel durması için buralar önemli. Buradan da battım. Ve sık iğnemi yaptım. Tekrar dönüşü gösteriyorum. Artık dönüş gösterdikten sonra bu parçaya geçeceğim. Çünkü işlem hep bu şekilde olacak. Şimdi son sık iğnemizi yaptıktan sonra bir adet zincir çekiyoruz. Dönüyoruz. Bakın şuradaki ilk boşluğa değil, ikinci boşluğa batıp sık iğnelerimizi buradan devam ettiriyoruz arkadaşlar. Artık buradan sonra işlem bakın bunun aynısı olacak. Burada şimdi ben buna geçiyorum. Burada 18 sıra sık iğne var arkadaşlar. Dediğim gibi bunu ölçelim. Yani ölçü isteyenler için, ama ben 18 sıra sık iğne yaptım. Bu da yaklaşık bakın 8-8,5 santime yakın. Dediğim gibi ölçü önemli değil. Tamamen kendi kafama göre yani ölçüsünü ayarladım. Burada aynı gösterdiğim sık iğne yaptığımız gibi 18 sıra sık iğne yaptık. Şimdi parçamızın şu bakın iki kısmı artık bu tarafa örmeyeceğiz. Şimdi şu şekilde bakın katlandı diyelim ve örneğimizin düzü olmasına dikkat ediyoruz. Bakın örneğimizin düzü burası. Şimdi bu şekilde katladık. Bakın. Bu tarafta düzü bu tarafta kaldı. Artık şimdi üst kapak kartlık kısmını yapacağız. Burada da şu şekilde yapıyoruz bakın arkadaşlar. Bunu 63 ilmek yapmıştık ya, 21 olarak bölmüştük. Şimdi burada 21 adet sık iğnenin üzerine sık iğne yapıp geri dönüş yapacağız. Şimdi başlayalım. Tekrar şimdi buradan devam ediyoruz. Ve burada sık iğnelerimiz şu şekilde olacak arkadaşlar. Yani bunun uzunluğu bu 2 kere katlanacak kapak kısmı. Şimdi bu 18 sıra arkadaşlar. 18 sıra, bir de üstte örtülmüş halini düşün. Yani 18 36 tane ve arada şurada bir boşluğumuz var. 3-4 sıra bu ara katlama boşluğu. Onu da içine katıyoruz. 40 sıra 21 adet sık iğne yapıyoruz. Bunu şimdi tekrar yaparken göstereceğim size. Şimdi önce biraz yapalım dediğim gibi. Normalde burası 18 sıraydı. Bundan dediğim gibi 2 tane olacak ki aynı böyle kapanması için üstüne 18 daha 36 sıra yukarı doğru. Şurada arada katlanma payı da, onu da koyuyoruz araya. Onunla birlikte, yani bu sizin ipinizin kalınlığına da bağlı, 3 ya da 4 sırada şu arada bırakıyoruz. 39 veya 40 adet sıra sık iğne yapacağız arkadaşlar. Şimdi tekrar bakın. Bir zincir çektim, dönüş yapıyorum. Dediğim gibi ilk boşluğa değil yanındakine batarak şimdi 21 adet buradan sık iğne yapacağım arkadaşlar. Bakın baştakini de sayın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. Şimdi bakın, şimdi bunu böyle katladık. 21 dediğim gibi 21 şu diğer parçası da 21, 63 adet zincir oluyor. Bakın şu şekilde katlıyoruz. Gördünüz mü? Şimdi buradan yukarıya üst parçasını örmeye devam edeceğiz arkadaşlar. 21 adet sık iğnemi yaptım. Şimdi
Evet arkadaşlar, şimdi tekrar dönüşlerimiz hep aynı şekilde olacak. Bir zincir çekiyoruz, dönüyoruz. İlk gelen boşluğa değil, onun yanındaki sık iğne boşluğuna batıyoruz ve sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Bu böyle yaklaşık dediğim gibi 39-40 santim olana kadar devam edecek. Dediğim gibi herkesin ip kalınlığı farklı. Göz ayarınızla alakalı. Onu siz ayarlayacaksınız ama burası 18 sıra olduğu için, yani kapakların genişliği 18, diğeri de 18, bir de ara boşluğu var. O pardon, o boşluk dediğim gibi ip kalınlığına göre değişir ama o diğer sayılar sabit. Yani en azından dediğim gibi 36 sıra net örmeniz gerekiyor, yani bu 18 sıraya göre. Aradaki dediğim gibi boşluk payı da katlayıp baktığınızda arada ne kadar mesafe kalması gerekiyorsa o kadar yapabilirsiniz. 3 ya da 4 sıra, yani ipinize de bağlı. Şimdi bu şekilde sık iğnelerin üzerine sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi hiç örgü bilmeyen arkadaşlar da bence faydalanır. Basit bir örnek, hem de kolaylıkla yapılabilir. Şurada bakın köşede, bu köşeler önemli arkadaşlar. Köşede şu şekilde tam ortalayarak batıyoruz, kenarlarımızın düzgün olması için. Ve bakın, bir zincir çekiyoruz, dönüş yapıyoruz. İlk gelen boşluğa değil, onun yanındakine batıp dediğim gibi bu şekilde sık iğnelerimizi yapalım. Ben tekrar sık iğnelerimi tamamladığımda size sayısını, adetini vereceğim arkadaşlar. Bu şekilde hiçbir arttırım, eksiltme olmadan yukarıya doğru çıkacağız arkadaşlar, bu şekilde. Bu yukarıya doğru çıktığımızda dediğim gibi size tekrar sayılarını, ölçülerini vereceğim. Evet arkadaşlar, örüm işlemini bitirdim. Dediğim gibi zaten 18 sıra bir parça, 18 sıra bir parça, toplamda 36 sıra zaten sık iğnemiz, orası zaten kesin. Sadece aradaki katlanma sık iğne sayısı ipimize göre değişkenlik göstereceği için bunu yaptıktan sonra söylemek istedim. Burada da katlanma payı bende 3 sıra sık iğne oldu arkadaşlar, ama ipin kalınlığına göre değişir. Bunu yani ayarlayıp bakmak gerekiyor. Toplamda buradan ayrım noktasından tam 39 sıra sık iğne yaptım arkadaşlar. Şimdi burası örneğimizin düzü, yani böyle iç tarafına çeviriyoruz ki katlayacağız. Şimdi bu şekilde bakın. Şimdi birini katlıyoruz. Bunu katladıktan sonra burayı şu şekilde dikeceğiz arkadaşlar. Sonra burayı da katlıyoruz. Ondan sonra bakın şu şekilde ve katlama yerimizde kenarlarını dikiyoruz arkadaşlar. Sonra burayı da bu şekilde üçünü burayı diktikten sonra şimdi bu şekilde kartlığımız, mini cüzdanımız olmuş olacak. Şimdi diğer bir de kenarına elcik yapacağım arkadaşlar. Şu şekilde ben hazırladım. Şimdi başlangıcında size göstereceğim. Kenarına takacağız arkadaşlar. Bunun yapımına geçelim. Arkadaşlar şimdi bunu birleştireceğiz ama birleştirmeden önce bununla bir göstereyim dedim. Şimdi şöyle bir papağan diyoruz biz buna. Böyle bir aparatımız var. Bu şekilde ipimizden alıyoruz arkadaşlar. Başlangıcını göstereyim, zaten bilenleriniz vardır ama bilmeyenler için tekrar göstereyim. Şöyle papağanımızın içinden tığımızı geçiriyoruz. Şöyle bir tane çekiyoruz. Sonra ipimizi şöyle aşağı doğru tutup içinden kaydırarak şu şekilde. Şimdi ikinci yaptık ama bir görünüyor. Tekrar bir tane daha ve bir tane daha. Yani toplamda bakın 1, 2, 3 görünen ama normalde 4 tane oluyor. Şimdi burada bunu çakmakla yakıp arkadaşlar buraya çıkmamasını sağlayabiliriz. Bir zincir çekiyoruz. Dönüş yapıyoruz. İlk gelen boşluğa değil, yanındakine batıyoruz. Evet, sonra şuradakine bakın. Sonra bir zincir çekiyoruz. Dönüş yapıyoruz. İlk gelen boşluğa değil, yanındakine. Çünkü zaten çektiğimiz bir adet zincir dönüşte sık iğne oluyor. Sonra köşeye, sonra tekrar bir zincir dönüyoruz. İlk gelen boşluğa değil, ikinciye. Bakın böyle. Sonra kenar
ilmeğini batıyoruz. Tekrar bir zincir çekiyoruz. Dönüş yapıyoruz. Aynı bu şekilde istediğimiz uzunluğa gelene kadar arkadaşlar bu işlemi tekrarlıyoruz. Şimdi ben burada yaptım arkadaşlar uzunluğunu, bakın şu şekilde. Ve burada bunu şöyle iğne yardımıyla buraya dikeceğim arkadaşlar. Burada da elciğimiz oluşmuş olacak. Bunu istediğiniz bütün çantalarda da kullanabilirsiniz. Ben böyle bir aparat takmak istedim. Elde taşırken rahatlık olsun diye. Ve şu şekilde bunu bakın şöyle diğer bakın papağanımızın içinden geçiriyoruz. Şöyle ilmeklerimizin arasından bakın böyle bu şekilde buraya sabitliyoruz. İkisi de örülmüş gibi olacak zaten, bakın. Sonra da kartlığımızı birleştirmeye geçeceğiz arkadaşlar. Ve bunu takacağımız aparatta yerleştireceğiz birleştirdikten sonra. Evet bakın. Bunu yapmak zorunda değilsiniz ama ben böyle bir şey hem şık görünüm kazanır hem de kullanımda pratik olur arkadaşlar. Bakın şöyle. İyice sabitledikten sonra ucunu çakmakla yakıp sağlamlaştırabilirsiniz. Ve şu an işlem bitti. İpimi gizleyeceğim ve çakmak yardımıyla yakıp işlemi bitireceğim arkadaşlar. Bakın şu şekilde içeri alacağım. Ve iç tarafından doğru yakacağım. Yani buradan. Bakın. Örgülerde ne yaparsanız yapın arkadaşlar. İpinizi yürüterek gizleyin ve ondan sonra kesin. Bu temiz bir görüntü için çok önemli. Bakın. Evet. Şimdi ben bunu buradan keseceğim. Çakmakla yakacağım arkadaşlar. Bakın. Gördünüz mü? Bu şekilde. Şimdi bunu hazırladık. Kartlığımızın birleştirme kısmına geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi birleşim yerine geçebiliriz. İlk önce bakın bu katladığımız yere şu şekilde katlıyoruz. Bakın. Güzelce katlıyoruz ve şu kısmı dikeceğiz arkadaşlar. Şu şekilde ve aşağı kısmı. Bakın, ilk önce bu kısımdan dikiyorum ki burası kaymasın. Buradan da dikebilirsiniz. Fark etmez. Neresi kolayınıza geliyorsa. Bakın şimdi şuradan uçtan başlamak istiyorum. Şöyle iğnemi şu şekilde bakın aynı ipimizle bunu da dikerken özen gösterin ki dışarıdan şu arka tarafından çirkin bir görüntü olmasın. Evet arkadaşlar, şimdi bu uç kısmını bakın ben çakmakla şurayı yaktım çıkmasın diye, hem de düğüm yapmadım. Şimdi bu şekilde bakın şurada arka tarafından aynı bakın ördüğünüz sık iğne yönüne doğru küçük küçük ilmeklerle dikmeye çalışın ki buradan bu belli olmasın arkadaşlar. Bakın şöyle aynı şekilde bunu da şöyle aynı sıraya denk gelmesine dikkat edin, aşağılı yukarılı olmasın. Ve dediğim gibi arka taraftan da görünümü çirkin olmasın. Şimdi bu şekilde ben bunun dikimini tamamlayacağım arkadaşlar. Aşağı doğru bu şekilde dikeceğim ve şuraları da birleştireceğim. Burayı dikince şurayı da göstereceğim size. Bakın son kısmına kadar geldim. Burada da ipimi hiç kesmiyorum. Bakın şu şekilde kapattıktan sonra şimdi şu iki kısmı birleştireceğim. Uçtaki şuraları birleştireceğim. Bunu zaten diktiğim için. Şimdi buradaki uçtaki kısımları da dikeceğim. Bakın şöyle şu şekilde. Şimdi burada başlardan şöyle alıyorum. Bakın şöyle. Şöyle baştaki zaten görünen
taşaklar var. Buraları görüyorsunuz. Bakın şu şekilde. Her birinin tepesinden batıp karşı tarafa, bakın şöyle karşı tarafa doğru yapıyoruz arkadaşlar. Bakın şuradan batıyoruz ve karşı taraftakinden, zaten yerleri belli görünüyor. Bakın bu şekilde de buraya kadar gelip kenarlarını birleştireceğiz. Şimdi bakın burayı bitirdim şu şekilde. Şimdi yan tarafını birleştireceğim. Burada da tekrar bakın, burada zaten ilmeklerimizin tepeleri görünüyor. Düzgün bir şekilde birleştireceğim. Bakın şöyle şuradan aynı şekilde şu şekilde bakın. Yani bunu kendinize göre de ayarlayabilirsiniz. Önemli olan düzgün olması örgünüzün. Bakın şöyle. Şöyle. Bunları da aynı şuraya kadar, bakın. Gördünüz mü? Burayı da buraya kadar dikeceğiz ve burada kesip çakmakla tekrar gizleyip yakacağız arkadaşlar. Buraya kadar gelince göstereceğim. Evet arkadaşlar, bakın sıra sonuna kadar geldim. Burada da ipimi gizleyip çakmakla kesip ucunu yakacağım arkadaşlar ki kaçmasın. Şu şekilde ipimi içeri alıyorum. Dediğim gibi ipimi azıcık yürütüyorum içeriden ve bu şekilde çakmakla yakacağım ve sağlamlaştıracağım arkadaşlar. Şimdi bakın alt kısmı bu şekilde oldu. Bakın şimdi de arkadaşlar burayı bitirdik, gördüğünüz gibi şu şekilde içi. Şimdi üst kapak kısmına geçeceğiz. Burada da dediğim gibi aynı şekilde 18 sıra arada da şurada 3 sıra sık iğnemiz kalmıştı. Burayı da yine aynı şekilde kenarlarından birleştireceğiz arkadaşlar iğneyle. Şu şekilde bakın. Şöyle dikkatlice alıyoruz. Dediğim gibi ben düğüm yapmıyorum. Sonra yakacağım bunları. Bakın şu şekilde. Şöyle çakmakla yakacağım. Evet bakın. Şu şekilde. Ondan sonra şimdi bakın şu düzgünce elini ayarlıyorum ve aynı şekilde demin yaptığım yöntemle şöyle üst kısımlarından, bakın zaten görünüyor şu üstteki yerler, oralardan iğnemi geçiriyorum. Bakın şöyle. Yani burada düzgün bir görüntü oluşuyor. Bakın bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Yan tarafında yapıyorum. Gösterdiğim gibi ucunda yürüterek kesip saklıyorum ve işlemim bu şekilde bitecek arkadaşlar. Sonra dediğim gibi çıt çıt kısımları, bir de elcik takmak için bir aparat takacağım araya. Onu da size paylaşacağım. Şimdi buraları dikip gelelim. Evet arkadaşlar, bakın kenar yerlerinden de bu şekilde diktim. Bakın kartlığımız ana hattıyla hazır arkadaşlar. Şimdi şuraya şu elcik yapmıştık. Bunun şöyle aparat dikeceğim. Bunu ister çıkarıp ister takabilirsiniz. Aynı şekilde iğneyle bunu şu aradaki boşluğa şöyle dikeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın iğne yardımıyla bunu buraya diktim. Bu şekilde katlamasında hiçbir sıkıntı yok. Ve bakın şu şekilde bunu buraya istediğiniz zaman takıp istediğiniz zaman çıkartabilirsiniz. Bakın şöyle. Bakın. Ve şimdi şurada çıt çıtlarımız var. Onları da takacağım. Önce alttakini yerleştireceğim arkadaşlar. Şu bükme çıt çıtlarımız var. Şimdi ortalıyoruz. Bakın. Şöyle orta kısımdan hizalıyoruz. Bakın şöyle şu şekilde.
bunları yapıyoruz. Katlamadan önce de yapabilirsiniz ama çok zorlanacağımı düşünmediğim için yapmadım. Şimdi bunları bu şekilde takacağım arkadaşlar. Bunları halledelim. Bunu da aynı bu şekilde üste gelecek şekilde takacağım. Evet arkadaşlar, bakın çıt çıtlarımı taktım. Çantamın kendi logomunu yaptım. Bakın bu şekilde içi. Bu şekilde kartlık hazır arkadaşlar. Bence çok güzel, kullanın küçük çantalarınız içine ve elde tutma sapı da var. Oldukça kullanışlı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Yapacak olan arkadaşlar şimdiden kolay gelsin diyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoya kadar hoşça kalın.